Harun Çamlıca, hocam Diyanet camiasını sürekli unutuyorsunuz. Çok haklısın. Bir tane yapacağım bugün şimdi. Senin analizini istediğin. Eskilerden bir Kur'an tilaveti, ses analizi lütfen 2 haftadır yazıyorum tabii ki. Abdüs Samet, Tekvir suresi okuması. Do. Do üzeri okuyor şu anda. Biraz sanki hafif de tizleşiyor okurken. Şimdi başladığı yerden kapalı. Evet, burada tam oktava çıkıyor. Tam oktava çıkıyor. Evet, yani buradan girip oktava girerek mi çıkıyor? Gerçekten ilginç. İlk defa dinliyorum böyle bir kayıt. Ton değişti arkadaşlar. Girişte verilen tonla bu ayrı değil. Şu. Değil mi? Burada fa'ya gidiyor. Yani do üzeri okurken birden fa'ya. Mükemmel gırtlak. Mükemmel gırtlak. İşte bunlar Arap. Bunlar Arap gırtlağı arkadaşlar. Yani o coğrafyanın yapısındaki o çarpmalar farklı tabii ki. Çok daha başka lezzetli. Bizim bölgemizde, bu bölgedeki daha fazla Osmanlı'nın getirdiği okuma stilini kullanır. Veya neoklasik dediğimiz yeni dönem Türk müziğinin okumacılarının, Münir Nurettinlerin, Saadettin Kaynaklar'ın okuma stillerinden etkilenmiştir. Şimdi bu okuma bambaşka bir şey. Yani bu bizim coğrafyanın dışında biraz daha Arap coğrafyasının okuduğu bir stil. Zaten makam da pek bizim algıladığımız bir makam değil mi? Farklı. Geçkileri de farklı. Bakın. Gördünüz mü? Yani o çarpma hakikaten farklı. Bizim coğrafyada yok. Orada var. Hep onu yapıyor farkındaysanız o çarpmayı. Bir tenor renk. Gerçekten çok tiz bir renk. Çok tizden okuyor. Yani hep yeni yetişen genç arkadaşlarıma söylüyorum. Bu okuyucuları dinleyin. Kulağınızın bu okuyucularla dolmasının hiçbir zararı yok. Bunlar size fayda ama ses renginiz bu okuyuculara benzemiyorsa kalkıp onunla aynı tonda aşık atmaya çalışmayın. Sesinize zarar verirsiniz. Çünkü kanalda bir sürü video var değil mi arkadaşlar? Herkes kendi sesinden okuyacak. Herkes kendi zorlanmadığı sesini seçip okuyacak. Tonunu seçecek. O butonda rahat, rahat butonda o. Siz de kendi tonunuzu seçin, tamam? Bunu kulağınıza küpe edin. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi fa başladı, mi'ye düştü. Onu da söyleyeyim. Yani okuyan kişi çok güzel okuyor. Hiçbir şey diyemem. Ama biz de hani eğitimler sırasında bütün şan eğitimleri ve okulda işte Türk müziği derslerinde eğitimler sırasında bir ton seçersiniz ve başladığınız sona kadar sadık kalmaya çalışırsınız arkadaşlar. Ya bu önemli bir özelliktir. Okuyucu fa başlamış, yarım ton düşerek devam etmiş, mi'ye düşmüş şu anda. O anlamda pek şey var. Yani daha iyi olabilir. Sizler böyle çalışın. Başladığınız tona sadık kalın sonuna kadar. Bakın. Mi'ye düştü. İki okuyucu var. Şimdi anladım. İki okuyucu var. Şimdi anladım. Fakat arkadaşlar bunlar iki okuyucudan biri diğeriyle aynı sesli değil. Aynı ses yapısına da sahip değil. Benim anladığım bu. O bir ilk okuyan olamaz. Öyle geliyor, ben algılayamıyorum. Lütfen biliyorsanız bakın açık şu an chat ekranım. Bana yazın. Hani şeyde kalmayayım, bilmiyor haline düşmeyeyim. Sanki iki okuyucu var gibi burada. Değil mi?
Bakın açtım şu an chat ekranını arkadaşlar. Lütfen yazın. Ben bekliyorum yazmanızı. İlk okuyan zaten başka tonda okuyor. Şu an giren gene başka tona döndü. Yok, tam oktav altında. Tam oktav altında gitti. Tek okuyucum var diyor Karamolla. Evet. Şimdi hakikaten o zaman ilginç. Gerçekten ilginç. Gerçekten ilginç o zaman Harun. Yazıyorsunuz. Yani bu kadar tiz okuyayım. Yani gerçekten orijinal bir sesmiş. Çok geniş bir ses aralığı. Yalnız dediğim gibi okurken birazcık ton dışı şeyler de yapıyor, onu söyleyeyim. Do başlayıp fa'ya gidiyor, arada mi'ye düşüyor. Yani tonu kaybediyor arada. Fakat ses rengi hakikaten orijinal. Yani nasıl Kur'an okuyoryu ben bilemem. Sizler daha iyi bilirsiniz ama ben sadece ses bakımından anlatıyorum size. Ses kullanış ve ton tutuş bakımından. Hakikaten ilginç ya. Bu kadar. Tizdeki sesiyle hiç alttaki sesi benzemiyor. İnanılır gibi değil hakikaten. Rast gibi. Rast gibi şu anda döndüğü makam. Başta böyle bir sabah gibi geçkiler yaptı. Sonra dönüştü. Ağzım açık kaldı. Si natürelde duruyor arkadaşlar. Yani acayip bir tenor renk. Gerçekten hani bu kadar iyi okuma müthiş. Çarpıyor do'lara, do diyezlere. Biraz sıkıyor ama çıktığı o ilk iyi tutuşu mükemmeldi. Mükemmel pozisyon. Bakın diyaframını nasıl tutuyor görüyor musunuz? Nasıl? Başta tam alamamış, iyice tutmuş. Bakın. Şu. Gördünüz mü? Mükemmel okuyor, mükemmel. Mükemmel okuyor. Yani şu an giren sesin biraz önce inceden söyleyen kişi olduğuna bana kimse inandıramazdı yani. Siz şu an yazıyorsunuz, hakikaten ilginç. Ve çok iyi pozisyon tutuyor. Sesini tamamen doğru yolda kullanıyor hakikaten. Yani tenorsanız, böyle bir ses renginiz varsa yani hatım edin bu okuyucuyu. Çok başarılı, çok başarılı bir teknik. Mükemmel okuyor yani. Mükemmel okuyor, mükemmel gerçekten. Geçki. Küçük bir melodi geçkisi var. Yani bu sabah geçki. Yani müthiş bir sabah geçki ya. Gerçekten muhteşem, muhteşem, muhteşem. O kadar temiz alıyor ki o entonasyonu. Ama stil arkadaşlar Arap stili. Yani bu bizim Türk müziğindeki sabah makamının komaları gibi almıyor farkındaysanız. Farklı komalarla kullanıyor. Aynı değil. Bakın biraz geri alayım. Çok gerçekten müthiş bir okuyucuymuş. Burada okuyucunun orta tonlarını da tanıyorsunuz. Şimdi bu en tiz tonları değil onun. Orta tonları da çok hacimli. Gerçekten hani ne denir? Taş gibi ses. Hakikaten taş gibi ses. Müthiş. Gerçekten yani biraz ileri alacağım arkadaşlar. Aşağı.
hala tonda. O girişteki bir iki ton farkından sonra mide sabitledi kendini. Geçiyorum. Hemen şuna. Ya arkadaşlar iyi ki göndermişsiniz bu kaydı. Dediğim gibi ses renginiz tenorsa, sadece tenorsa, ee, gerçi başka ya bariton bas da olabilirsiniz. Farklı ses renginde olursanız zaten kalın tonlarda neler yaptığını görüyorsunuz. Onu oradan okumazsınız, kalından yaparsınız onu ameleri ama hakikaten çok usta geçkiler var. Güzel bir rast makamı gibi gidiyor. Arada bir sabaha geçiyor. Yani çok etkileyici bir okumaydı. Hakikaten teşekkür ederim gönderdiğiniz için. Çok 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 fazla beğendim. Çok usta bir Kur'an okuyucusu gerçekten. Peki